Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle öyle bir hikaye konuşacağız ki duyduklarınıza inanamayacaksınız. Hani bazen deriz ya, insan bunu nasıl yapar? İşte tam da o cinsten bir olay. Bu, Türkiye'nin karanlık sayfalarına testereli katil olarak geçen bir adamın ve onun kan donduran suç ortağının hikayesi. Hazırsanız bir fincan kahve alın ve arkanıza yaslanın. Çünkü 2000'li yılların başına İstanbul'un sıradan gibi görünen bir semtine, Esenyurt'a gidiyoruz. Tarih 24 Haziran 2003. Esenyurt'ta her zamanki gibi güneşli koşturmacalı bir gün. Esnaf dükkanını açmış, insanlar işine gücüne gidiyor, kimisi alışverişte. Hayatın normal akışı, ta ki yol kenarında uzun süredir duran o poşeti birinin fark etmesine kadar. Şimdi İstanbul'da yaşıyorsanız bilirsiniz, sahipsiz paketler, poşetler her zaman biraz tedirgin edicidir. Kimse başta yaklaşmaya cesaret edemiyor ama merak bu ya, 10 ila 15 dakika içinde poşetin etrafında küçük bir kalabalık toplanıyor. İçinde ne var? Bomba mı acaba? Fısıltıları dolaşırken içlerinden biri en doğrusunu yapıyor ve polisi arıyor. Ekipler olay yerine geldiğinde önce o meraklı kalabalığı dağıtıyor ve poşetin etrafına bir güvenlik çemberi çekiyor. Bomba imha uzmanları çağrılıyor, herkes nefesini tutmuş bekliyor. Uzmanlar işini bitirdikten sonra polisler o poşeti büyük bir titizlikle açıyor. Ve o an, orada bulunan herkesin kanının donduğu an. Poşetin içinden bir bomba çıkmıyor. Keşke çıksaydı. Poşetin içinden özenle kesilmiş bir insan başı ve 2 adet el çıkıyor. Polisler anında anlıyor ki bu sıradan bir cinayet değil. Karşılarındaki profil, korkunç, soğukkanlı ve profesyonel bir katile ait. Neden mi profesyonel diyorum? Çünkü bu bir öfke patlaması değil. Adli tıp incelemeye başlıyor. Baş ve ellerin kesilme şekli çok ilginç. Normal bir bıçak değil, kenarı testereli bir bağ budama bıçağı kullanılmış. Katil, kurbanın kimliğinin tespit edilmemesi için el parmak izlerini tanınmayacak hale getirene kadar tahrip etmiş. Resmen delilleri yok etmek için özel bir çaba sarf etmiş. Ama her katil bir hata yapar ya da bir ipucu bırakır. Bu katil de bir şey bırakmıştı. Kurbanın kimliğini belirlemeye çalışan ekipler otopsi sırasında bir şey daha fark ediyor. Kurban bu korkunç parçalama işleminden önce ensesinden giren tek bir kurşunla öldürülmüş ve o mermi çekirdeği kurbanın kafatasının içinde duruyor. Şimdi burada bir durak sayalım. Parmak izlerini yok edecek kadar titizlenen bir katil nasıl olur da en büyük delil olan mermi çekirdeğini geride bırakır? Polislerin de aklına aynı soru geliyor. Cevap, mermi çekirdeği kriminal laboratuvara gittiğinde ortaya çıkıyor. Merminin atıldığı silah daha önce hiçbir suça karışmamış. Kaydı kuydu yok, ruhsatsız. Yani bu silah temiz bir silah. Katilimiz iz bırakmamak için daha önce hiç kullanılmamış, kayıtlara geçmemiş bir silahı özellikle seçmiş. Bu adam gerçekten her adımı planlamış. Peki kimdi bu kurban? Polis kayıp başvurularını taramaya başlıyor. Poşetin bulunmasından sadece bir gün sonra Zeytinburnu'ndan bir kadın, Songül C, polise gelip 50 yaşındaki eşi Ahmet C'nin kayıp olduğunu bildiriyor. Ekipler Songül'ü teşhis için morga çağırıyor ve maalesef o soğuk morg masasında yatan, günlerdir umutla beklediği eşi Ahmet'ten başkası değil. Artık kurbanın bir adı var, Ahmet C. Peki Ahmet kimdi? Düşmanı var mıydı? Birine borcu mu vardı? Polis, Ahmet'in hayatını didik didik etmeye başlıyor. Ahmet, Türkiye Elektrik Kurumu'ndan emekli olmuş, kendi halinde bir adam. İlk eşinden ayrılmış, memleketi Sinop'a göndermiş. Yaklaşık 8 ay önce de bir eczanede kalfa olarak çalışan Songül C ile ikinci evliliğini yapmış. Eşi sorgulanıyor, mahalleli sorgulanıyor, arkadaşları sorgulanıyor, tık yok. Ahmet'i herkes severmiş. Ahmet'i son gören kişi mahalleden esnaf arkadaşı İhsan Selvi. İhsan'ın ifadesi soruşturmanın seyrini tamamen değiştiriyor. İhsan diyor ki, 23 Haziran günü Ahmet'le yemek yedik, dükkana geldik. Telefonu çaldı. Arayan Aslı'ydı. Ahmet'ten borç para istedi. Aslı, eşi Songül'ün arkadaşıydı. Şaşırdım biraz. Ahmet, tamam dedi, parayı vermek için hazırlandı ve dükkandan çıktı. Gidiş, o gidiş. Bir daha haber alamadık. İşte kilit isim karşımızda, Aslı. Kim bu Aslı? Polis hemen araştırmaya başlıyor. Aslı Yağmur, yıllarca Ahmet ve Songül ile aynı mahallede oturmuş, ailecek görüştükleri Songül'ün yakın arkadaşı.
Evlenmiş, boşanmış, baba evine dönmüş. 10 yaşında bir oğlu var. Ve en önemlisi, olaydan 6 ay önce Kazım Türe adında biriyle ikinci evliliğini yapıp Beylikdüzü'ne taşınmış. Ekipler Aslı'nın yeni kocası Kazım Türe'yi de mercek altına alıyor ve bingo. Kazım Türe, polisin yakından tanıdığı bir isim. Hırsızlık, sahtecilik. Tam 8 ayrı sabıkası var. Şimdi resim netleşiyor değil mi? Emekli bir adam, borç para isteyen bir kadın ve kadının sabıkalı yeni kocası. Polis soruşturmayı derinleştirirken işte o an geliyor. Ahmet C'nin kredi kartı. Ahmet'in kaybolduğu gün kredi kartından Ataköy'deki bir ATM'den 800 milyon o zamanın parasıyla, ertesi gün aynı ATM'den 500 milyon daha çekiliyor. Ve sadece para çekmekle kalmıyorlar, bölgedeki AVM'lerde çılgınca alışveriş yapıyorlar. Polis hemen AVM'lerin ve ATM'nin güvenlik kameralarını istiyor ve ekranlara yansıyan görüntü, kartı kullananlar, mutlu mesut alışveriş yapan o çift, Aslı Yağmur ve Kazım Türe. Artık kaçış yok. Polis, elindeki arama emriyle çiftin Beylikdüzü'ndeki evine baskın yapıyor. Kapıyı çalıyorlar, açan yok. Ev boş. İlk bakışta evde bir gariplik yok gibi. Ama tecrübeli bir polisin gözünden hiçbir şey kaçmaz. Ekiplerden biri, çamaşır makinesinin yanında duran, yeni yıkanmış ama hala tam kurumamış çamaşırları fark ediyor. Yıkanmış olmalarına rağmen üzerlerindeki bazı lekeler tuhaf bir şekilde hala belli oluyor. Ve sonra girişteki ayakkabılar, altlarında kırmızı sıvıyı andıran lekeler var. Polis, o çamaşırları ve ayakkabıları topladığı gibi adli tıbba gönderiyor. Cevap çok geçmeden geliyor, hem çamaşırlardaki hem de ayakkabılardaki o lekeler, kurban Ahmet C'nin kanı. O ev bir cinayet mahalli. Çiftimiz çok geçmeden yakalanıyor. Şimdi hikayenin en ilginç yerine geldik. İtiraflar ya da daha doğrusu yalanlar. Polis, Aslı ve Kazım'ı ayrı ayrı sorguya alıyor. Önce Kazım konuşuyor, soğukkanlı. Diyor ki, benim olayla ilgim yok. O gün Aslı beni aradı, Ahmet abiyle tartıştık, evi terk ediyorum dedi. Ben de gitme dedim. Akşam eve geldim, Aslı yoktu. Çocuğu alıp gitmiş, ben de işe gittim. Tamamen inkar. Ama polis blöf yapıyor, evde kan izleri bulduk, kamera kayıtları var deyince Kazım'ın ifadesi değişmeye başlıyor. Ama asıl hikayeyi anlatan Aslı oluyor. Aslı'nın anlattığı hikaye tam bir pembe dizi senaryosu. Akşam Ahmet abi aradı. Parayı elden getireceğini söyledi. Akşam 6 gibi geldi, salona buyur ettim. Çocuğun üstünü değiştirmek için izin istedim. Bana, gel biraz konuşalım dedi. Kanepeye oturdum. Bana borç para karşılığında ahlaksız teklifte bulundu. Evet, bildiniz. Klasik ahlaksız teklif savunması. Aslı devam ediyor, ben sinirle bağırmaya başladım. O sırada oğlum ağladı. Tam o an kapı çaldı. Gelen eşim Kazım'dı. Yüzüm allak bullaktı. Çocuğu alıp odaya girdim. Kazım salonda Ahmet'i gördü. Şimdi söz sırası tekrar Kazım'da. Kazım'ın ikinci versiyonu, eve geldim, Aslı perişan halde. Ne olduğunu sordum, olanları anlattı. Yani şu ahlaksız teklif meselesini. Ben de Aslı'ya, sen çocuğu al, hemen parka git dedim. Onlar çıktıktan sonra salona döndüm. Ahmet'le tartışmaya başladık. Bana silahını çekti. Boğuşmaya başladık, bir şekilde elinden aldım ve kafasına ateş ettim. Sonrası mı? Sonrası malum. Sonrasında diğer olaylarda ne olduysa aynı şey oldu. Yani cesedi parçalama, poşetleme ve atma. Dava sonuçlandığında Kazım Türe ve Aslı Yağmur, 3 ayrı hücre cezası olmak üzere ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ediliyorlar. Ama Kazım Türe'nin son sözleri, olayın vahametini bir kez daha yüzümüze çarpıyor. Mahkemede akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ediyor ve yaptıklarının nedenini şöyle açıklıyor. Çevremde herkes tarafından kötü olarak bilinen kişilerden kurtulmamın tek yolu onları yok etmekti. Art niyetliydiler, kötüydüler ve insanları dolandırıyorlardı. Onlara Aslı ile birlikte tuzak kurup gerekeni yaptık. Düşünebiliyor musunuz? Kendini bir tür temizlikçi, bir adalet savaşçısı olarak görüyor. Peki Kazım Türe'nin hayatına son verdiği insan sayısı sadece bu kadar mıydı? Bunu hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğiz. Ama bildiğimiz bir şey var ki, bu hikaye, Türkiye'nin gördüğü en gaddar, en soğukkanlı katillerden birinin hikayesiydi. Evet dostlar, bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir fincan kahveyle başladığımız bu yolculuk bizi insanın en karanlık dehlizlerine götürdü. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Bu tür hikayeler size de nasıl olur dedirtiyorsa yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Sizce bu işin içinde başka neler vardı? Bir sonraki videoda başka bir karanlık hikayede ya da belki daha aydınlık bir konuda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.